Şimdi sizi sadece hacca gitmek için yola çıkan gencecik bir adamın nasıl olup da tarihin gördüğü en büyük gezginlerden birine dönüştüğünün inanılmaz hikayesine götüreceğim. Yani 22 yaşında, daha önce evinden hiç ayrılmamış biri, nasıl oluyor da dünyanın en tanınmış seyyahı haline geliyor? İşte bu sorunun cevabını bulmak için gelin İbn Battuta'nın o efsanevi yolculuğunun en başına, her şeyin başladığı o ilk adımlara gidelim. Tarih 1325, Fas'ın Tanca şehrinde İbni Batuta adında genç bir adam var. Aklında tek bir şey var, tek bir hedef. Kutsal hac görevini yerine getirmek için Mekke'ye gitmek. Hepsi bu. Çıktığı rota aslında bilindik bir güzergah, yani Kuzey Afrika kıyı şeridi. Diğer hacıların da sıkça kullandığı bir yol. Hani kağıt üzerinde bakınca her şeyin kolay olması lazım, değil mi? Ama İbn Battuta için bu yolculuk hiç de beklediği gibi olmayacaktı. Daha en başından hem karakterini hem de dayanıklılığını sonuna kadar test edecek bir deli sınava dönüşecekti. Evet, işte o ilk sınav. Yalnız başına çıktığı bu yolculuk daha başlar başlamaz hem bedenini hem de ruhunu zorlayan gerçek bir hayatta kalma mücadelesine döndü. Düşünün, bugünkü Cezayir ve Tunus topraklarından geçiyor ve hastalık bir türlü yakasını bırakmıyor. Defalarca ateşleniyor, sıtmaya yakalanıyor, vücudu adeta iflas etme noktasında. Hastalık onu o kadar bitkin düşürmüştü ki, yani artık bineğinin üzerinde dik duracak mecali bile kalmamıştı. Ve ne yapıyor biliyor musunuz? Düşmemek için başındaki sarığı çözüp kendini hayvanın eğrine bağlıyor. İşte bu an onun bu yolculukta ne kadar kararlı olduğunun, ne kadar inanılmaz bir iradeye sahip olduğunun ilk ve en çarpıcı kanıtıydı. Nihayet o zorlu sınavdan sağ salim çıkmayı başarıyor ve kendini Ortaçağ dünyasının en canlı, en hareketli liman şehirlerinden birinde İskenderiye'de buluyor. Ama henüz bilmiyor ki bu şehir onun için sadece bir durak değil, hayatını ve tüm yolculuğunu kökünden değiştirecek bir kader anının yaşanacağı yer olacaktı. Elbette şehre gelir gelmez o efsanevi İskenderiye fenerini, devasa Pompei sütununu görüp büyüleniyor ama onun kaderini çizecek olan şey bu taş yapılar değil, tanışacağı bilge bir alim olacaktı. İşte bu alim Şeyh Burhaneddin, İbn Battuta'nın gözlerinin içine bakıyor ve onda o bitmek bilmeyen seyahat arzusunu, o merakı hemen görüyor. Ama ona sadece ne kadar da gezmeyi seviyorsun demekle kalmıyor, adeta bir kehanetle bulunuyor ve diyor ki, sen Hindistan'a, hatta Çin'e kadar gideceksin. İşte bu sözler genç gezginin zihninde bambaşka, çok daha büyük bir maceranın ilk tohumlarını ekiyor. İskenderiye'den sonraki durağı ise kelimenin tam anlamıyla yeni bir dünya, Memlük Sultanlığı'nın başkenti, o dönemde bildiğimiz Batı dünyasının en ama en büyük şehri Kahire. Şimdi Tanca gibi nispeten sakin bir şehirden gelen İbn Battuta'yı düşünün, Kahire'yi görünce adeta dili tutuluyor. Şehri nasıl tarif ediyor biliyor musunuz? Nüfusu denizin dalgaları kadar sonsuz olan devasa bir metropol. Gördükleri karşısında tam anlamıyla büyülenmiş durumda. Peki bu büyüklük ne anlama geliyor? Gözümüzde canlandırmak için gelin onun kendi notlarına bakalım. Çünkü bize inanılmaz rakamlar veriyor. Diyor ki şehirde su taşıyan tam 12.000 saka varmış. Düşünebiliyor musunuz? Sadece su taşıyan 12.000 kişi. Ama durun, dahası var. Mal ve insan taşıyan 30.000 katırcının şehrin sokaklarını doldurduğunu söylüyor. Ve bence en çarpıcısı da şu, Nil Nehri üzerinde hem sultana hem de halka ait tam 36.000 tekne varmış. Bu, şehrin ne kadar büyük bir ticari merkez, nasıl bir yaşam damarı olduğunu gözler önüne seriyor. Kahire'nin o baş döndüren atmosferinden sonra İbn Battuta asıl amacını unutmuyor tabii. Hacca gitmek. Yeni bir plan yapıyor. Nil boyunca güneye, yani yukarı Mısır'a inecek ve oradan Kızıldeniz'i geçip hedefine ulaşacak. Fakat bu yolculukta onu bir sürpriz daha bekliyordu. Nil boyunca güneye gittikçe daha önce hiç görmediği, hiç bilmediği bir şeyle karşılaşıyor. Antik Mısır'ın gizemli kalıntıları. Devasa tapınaklar görüyor ve üzerlerinde bugün hieroglif dediğimiz ama onun için tamamen anlamsız, gizemli kitabeler var. Bu gördüklerini büyük bir şaşkınlık ve hayranlıkla notlarına düşüyor. Planı aslında çok net ve mantıklıydı. Yukarı Mısır'dan güneye devam edecek, Kızıldeniz kıyısındaki Ayzab limanına ulaşacak, oradan bir gemiye atlayıp karşıya Cidde'ye geçecek ve son olarak karadan Mekke'ye varacaktı. Kulağa ne kadar basit geliyor değil mi? Her şey tıkırında işleyecek gibiydi. Ama işte bazen planlar tutmaz. Tam hedefine bu kadar yaklaşmışken hiç beklemediği bir engelle karşılaştı, siyasi bir engel. Ayzab limanının olduğu bölgede yerel bir isyan patlak veriyor, bölge bir anda tehlikeli hale geliyor
Ve en önemlisi Kızıldeniz'e açılan o kapı, yani deniz yolu tamamen kapanıyor. Yani kısacası hac görevini tamamlama yolundaki ilk ciddi denemesi tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. Kızıldeniz'i geçemedi, Mekke'ye ilerleyemedi. Yapabileceği tek bir şey kalmıştı, geldiği onca uzun yolu geri dönüp tekrar Kahire'ye gitmek. Tam bir hayal kırıklığı. Evet, ilk planı suya düşmüştü ama belki de bu onun için en büyük şanstı. Çünkü bu başarısızlık onu tamamen yeni bir rota aramaya itti. Ve unutmayın, aklının bir köşesinde hala o şeyhin kehaneti var. Sen uzak diyarlara gideceksin. İşte bu an, bu geri dönüş aslında basit bir hacının hedefini aşarak gerçek bir dünya gezginine dönüştüğü efsanenin başladığı andı.